Merhaba arkadaşlar, ben Elif Piremlise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Size yine çok güzel yuvarlak yakalı tığ örgüyle örülen bir bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle çiçek bahçesi gibi gülleri ve yaprakları olan böyle güzel bir robayla yeleğimize başlayacağız. Sonra yine etek ucumuzda yine bu güller ve yapraklarla beraber yeleğimizi tamamlayacağız. Çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen arkadaşlarımın tamamının örebileceği bir çalışma. Hiç böyle renkli ve karışık olduğuna bakarak gözünüz korkmasın, çünkü çok kolay. Evet, yeleğim kocaman oldu arkadaşlar. Yine jumbo boy oldu. Bebeği biraz büyüyen anneler, anneanneler, babaanneler zaten özellikle biraz daha büyük anlatımlar benden istiyorlar. Ben de her fırsatta biraz daha büyüğünü çalışmaya gayret ediyorum. 3-4 belki 5 yaşın giyilebileceği büyüklükte bebeğimizin gelişimine göre bir çalışma olmuş oldu. Hemen ölçülerini size vereyim. Yakadan etek ucuna kadar ölçü aldığımda arkadaşlar tam 37 santim uzunluğunda yeleğimizin uzunluğu var. Şu kol evi genişliğim 13,5 santimetre, 14 santime yakın ve kol altından kol altına genişliğimde arkadaşlar tam 29 santim. Oldukça büyük bir çalışma. Hatta şu beyaz kısmı 2-3 sıra daha uzatarak daha da uzun bir yelek elde edebilirsiniz. Çünkü robamız, kol evimiz ve enimiz oldukça müsait. Yeleğimizin arka kısmı arkadaşlar, bakın. Önü kadar güzel, önü arkası harika bir çalışma. Şöyle yakından bakın, sanki gül bahçesine girmiş gibiyiz. Evet. Çok keyifle ben ördüm ve anlattım. Eminim siz de aynı keyifle öreceksiniz ve bebeklerinize, çocuklarınıza giydirebileceksiniz. Arkadaşlar, bu anlattığım teknikle beraber istediğiniz büyüklükte roba çalışabilirsiniz. Yani 0 yaştan yetişkine kadar çalışabilirsiniz. 3 tane düğme kullandım. İlik zaten hiç açmadım arkadaşlar. Bakın, trabzan aralarımı ilik olarak kullandım. Düğmelerimi de ilk trabzanımın yanındaki ikinci trabzana diktim. Çok güzel bir ilik evi oluyor. Trabzan arası kullandığımız düğmeler çok rahat bir şekilde böyle geçebiliyor. Evet, ölçülerini verdim. Şimdi ne kadar ip kullandım? Şu görmüş olduğunuz beyaz ipten bir yumaktan biraz fazla kullandım. O yüzden ana renk ipiniz bir yumaktan fazla olsun arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gül görünümlü popcornlar da biraz fazla ip yiyor ama artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu yeşil olan kısım çok az iple örülüyor. Yani elinizde olan artan ipleriniz, uygun renkler varsa kullanabilirsiniz. Önemli olan ana renginizden bir yumaktan biraz daha fazla ipinizin olması. Evet, önü arkası harika bir çalışma dedik. Şayet beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı arkadaşlar, her videomda söylüyorum ama düzenli yorum yapan arkadaşlarım var. Onlara çok teşekkür ederim. Siz yorum yapmayan arkadaşlar, sizlere sesleniyorum. En azından bir gül, bir emoji bırakabilirsiniz. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ve kanalıma abone henüz olmamış arkadaşlar, abonelikler ücretsizdir. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Böylece hiçbir videomu kaçırmazsınız. Size bildirim olarak gelir. Evet, şimdi hazırsak bu güzelliği artık örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yelek ve roba çalışmamı görmüş olduğunuz 3 farklı iple, fakat iplerin kalınlıkları bakın hep birbirinin aynı kalınlıkta ve aynı özellikte 3 farklı iple çalışacağım. Biri Nako İnci Bebe, diğeri Himalaya Everyday Bebe Lux, diğeri de Bambino'nun bir ipi. Hepsinin ortak özellikleri birebir aynı arkadaşlar. Ve 3 milimetre örgü tığı kullanacağım. Ana rengimiz beyaz olacak.
ve beyaz ipimle beraber yakadan örgümüze başlayacağız. Zincir çalışmasıyla başlayacağız arkadaşlar. Tam 79 tane zincir çekeceğiz. Biraz böyle büyükçe bir yelek olsun istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın zincirlerim böyle ne sıkı ne bol arkadaşlar. Bu şekilde tam 79 tane zincirimizi çekelim. Evet, 79 tane zincirimi çektim. Bakın kaç santim olduğunu da hemen söyleyeyim şimdi. Şöyle iki katını tuttuğumda tam 15-15 30 santim uzunluğunda bir zincir çekmiş oldum. Şimdi arkadaşlar tığma ipimi doluyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Ve sıradaki zincirin içerisine bir ikili trabzan çalışıyorum. İlk 3 zincirim birinci trabzanım, yanındaki ikinci trabzanım. Ardından sırayla her bir zincirin içerisine batarak bir ikili trabzan çalışıyoruz. Toplamda 76 tane ikili trabzan çalışacağız. Her bir zincire bir ikili trabzan. Evet, bu şekilde 76 tane ikili trabzanımızı çalışalım. Evet, tam 76 tane ikili trabzanımı çalıştım. İlk sıram bitti. Şimdi bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığma ipimi doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan çalışıyorum. Bir tane ikili trabzanım oldu. Şimdi bunu 10'a tamamlayacağım. Sıradaki 2, sıradaki 3, sıradaki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 11.'ye çift trabzan çalışacağız. Bir artış yapacağız. Geliyorum 11. trabzanımın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir ikili trabzan çalışıyorum. Bir çift çalışmış oldum. Bir artırma yaptım. Şimdi tekrar 10 tane ikili trabzan her bir trabzanın üzerine batarak çalışıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 11.'nin üzerine bir çift çalışıyorum. Bir tane çalıştım. Tığma ipimi doladım. Aynı yuvaya bir kez daha battım. Bir ikili trabzan çalıştım. Bir çift çalıştım. İkinci kez artış yaptık. Şimdi aynı şeylerin tekrarını yapacağız. 10 tane trabzan öreceğiz. 11.'ye çift. Tekrar 10 trabzan 11.'ye çift. 10 trabzan 11.'ye çift olacak şekilde artırmalarımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, 10 trabzan arayla toplamda 6 kez artış yapmış olduk. Bakın arkadaşlar, bu 1, bu 2, bu 3, 4, 5 ve 6. Şimdi sıra sonunda 10 tane trabzanımız kaldı. Her birinin üzerine bir trabzan çalışarak sıramı bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son trabzanımın üzerine de batarak 10. trabzanımı çalıştım. 76 trabzanımız vardı. 6 tane artış yaptık. 82 tane trabzanımız oldu. Şimdi renkli ipimize geçeceğiz ve çalışmamızı yapacağız. Çiçek çalışmamızı yapacağız.
Evet, renkli ipimi aldım. Hatta şöyle yapalım. Şu son trabzanı örerken bakın. Hatta şöyle göstereyim. Tığıma ipimi doladım. 10. trabzanımı çalışıyorum. Bakın battım. Bir kez ördüm. Şimdi ikinci kez örerken renkli ipime geçeceğim. Aynı zamanda renk geçişi de yapmış olacağım. Ardından bir zincir çektim. İpimi çevirdim. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanımın üzerine bir ikili trabzan çalıştım. Şimdi çiçek çalışmalarımızı yapacağız. Gül çalışmalarımızı yapacağız. Evet, başlıyoruz. Şöyle çalışacağız. Şu beyaz ipimi bu tarafa alayım. Araya bir tane zincir çektim. Bir trabzandan sonra. Sonra bir trabzan atladım. Yanındaki trabzana 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sayalım. 1 2 3 4 5. Şimdi şu ilmekten tığımı çıkarttım. İlk trabzanımın tepesine battım. Şişten tığdan çıkarmış olduğum ilmeği tekrar tığıma aldım ve şöyle arkasından geçirdim. Bakın, gülümüz oluştu. Araya zincir çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir tane daha ve bir tane daha. 3 tane zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Bakın, sıradaki trabzanımı atladım. Onun yanındaki trabzanın üzerine tekrar 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan çalıştım. İlmekten tığımı çıkardım. İlk trabzanıma battım. Sonra ilmeği tekrar tığıma aldım. Birleştirdim. 1 2 3. Eğer eliniz bolsa arkadaşlar, bu aradaki zincir sayınızı 2 yapabilirsiniz. Ben 3 yaptım. Çünkü 3 benim için ideal. Ama sizin bolsa 2 yapabilirsiniz. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki trabzana atladım. Yine yanındaki trabzana 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5. Tığımı ipten çıkardım. İlk trabzana battım ve birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir trabzan atladım. İkincisine aynı şeyin tekrarını yapıyorum. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde güllerimizi çalışalım. Arkadaşlar, sıra sonuna kadar hep aynı şekilde çiçeklerimi çalıştım. Son çiçeğimi çalıştım. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Şurada son trabzanım var. Bunun üzerine battım. Bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. İpimizi burada kesiyoruz. Bu ipimizle işimiz bitti. Şimdi kaç tane çiçek çalışması yaptık hemen söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, tam 40 tane çiçeğimiz oldu. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz ve yaprak çalışmasını yapacağız. Çiçekler bitti. Çiçeğimizin üzerine yapraklarımızı çalışalım. Evet, yeşil ipimi aldım. Şimdi örgümün düz tarafı. Çiçek çalışmamı yaptım. Burada bitirdim. İpimi kestim. Tekrar örgümüzün bu kabarık ön tarafından hemen şu ilk trabzanın tepesinden batarak yeşil ipimle örgüme başlayacağım. Evet, ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Şimdi bu yuvaya batarak bir ikili trabzan çalışıyorum. 1 2. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir
ikili trabzan çalışıyorum ama bir seferde çıkıyorum ve bakın tığımda görmüş olduğunuz gibi 2 tane ip var. Tığıma ipimi doluyorum. Geliyorum. Şu 2 tane gülün arasında 3 zincir çekmiştik ya. Buraya batıyorum. Bir kez örüyorum. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte örüyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma ipimi doluyorum. Yine aynı zincir çektiğim yuvaya batıp bir kez örüyorum. 2 tane ilmeğim var. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Bir kez örüyorum. 3 tane ipim oldu. Hepsini birlikte örüyorum. Bakın aslında V çalışması yapmış oluyoruz. Görüyor musunuz? V çalışması yapmış oluyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. En son batmış olduğum zincirli yuvanın içerisine batıyorum. İkili trabzanımın birincisini örüyorum. Tığımda 2 ipim var. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. 1, sonra üçünü birlikte ikinci kez örüyorum. Bakın şöyle çevirdiğimde yaprak görünümünü vermiş oluyoruz. Tekrar göstereyim, sonra sıra sonuna kadar hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Önce ilk battığım yuvaya batıyorum. Bir kez örüyorum. Tığımda 2 ipim var. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Önce 1, sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Araya 1, 2, 3 zincir. Hep aynı şeyin tekrarı. Çok kolay. 1, 2, 3. Önce aynı yuvaya 1, sonra yandaki yuvaya 1, sonra hepsini birlikte. 1, 2, 3 zincir. Tekrar önce aynı yuvaya 1, sonra yandaki yuvaya 1, sonra üçünü birlikte. Evet, bu sıramızı da bu şekilde örüp tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Şu sırayı beraber tamamlayalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Bir kez ördüm. Tığıma ipimi doladım. Yandaki yuvaya battım. Bir kez ördüm. Sonra üçünü birlikte. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Aynı yuvaya battım. Bir ördüm. Yandaki yuvaya battım. Bir ördüm. Sonra üçünü birlikte. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Bir. Bakın bitiyor artık. Geliyorum. Şurada trabzanım var. Son trabzanım. Onun üzerine battım. Bir. Sonra hepsini birlikte ördüm. Ve bu trabzanın üzerine yine bir tane ikili trabzan çalışarak sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Yine ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Görüyor musunuz? Yapraklar ve güller. Şimdi beyaz ipimiz vardı sıra başında. Şurada 2 sırayı ördükten sonra 2 sırayı düz taraftan örmüştük. Şimdi bu ipimizle devam edeceğiz örmeye. İpimizi yukarıya doğru taşıyalım. Şöyle yürüteceğim, içinden kaydıracağım. Bir tane de şurada ilk trabzanımın tepesine kaydıracağım. Evet, kaydırdım. Şimdi bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Şu ilk trabzanımın içerisine bir ikili trabzan çalıştım. Yanında bir ikili trabzanım daha var bakın. Onun üzerine de bir ikili trabzan çalıştım. Ve arada 3 zincirim var. Bu 3 zincirlik olan yuvaya 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Şu ipimi de bu tarafa alayım. Hep böyle devam edeceğiz. Bakın sırada 3 zincirden oluşan yuva var. Buralara bir şey yapmıyoruz. Sadece zincirlerin içerisine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. Devam ediyorum sıradakine. 1, 2, 3. Sıradakine 1, 2, 3.
Bu şekilde her 3 zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan çalışacağım. Sıra sonuna geldiğimde en son bakın şu yuvaya 3 tane ikili trabzandan sonra burada 2 tane ikili trabzanım var. Bir buna, bir de buna ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Sonra arka sırada arkadaşlar var olan her bir trabzanımızın üzerine bir sıra trabzan çalışalım. Yani kaç tane trabzanımız varsa bir sonraki sırada burayı tamamladıktan sonra her birinin üzerine bir trabzan yaparak ikinci sıramızı da beyazla tamamlayalım. Sonra tekrar çiçek çalışması ve yaprak çalışmasıyla devam edeceğiz. Şu anda bakın yakamın büyüklüğü bu kadar. Rahat 1-2 yaşın giyebileceği büyüklükte bir yaka çalışması olmuş oldu. Bunu istediğiniz kadar büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken şuradaki trabzan sayılarınızın çift olmasına dikkat edin ki bu çiçeklerin kurulumu düzgün bir şekilde yerleşebilsin. Şayet tek yaparsanız kenarda bir trabzanınız fazla kalır. O yüzden çift yaparak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Küçültüp büyütebilirsiniz. Evet, 2 sırayı tamamlayalım. Sonra tekrar çiçek çalışmasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, her bir 3 zincirli yuvaya 3 tane trabzan çalışması yaptım. Saydığımızda toplamda 121 tane trabzanım oldu. Sonra tekrar üst sıraya çıktım ve her bir trabzanın üzerine bir trabzan çalış. Robamız bu şekilde büyüyor. Şu çiçek ve yaprak çalışmasının olduğu sırada roba artışlarımız da otomatik olarak gerçekleşiyor. Çok da güzel oldu. Şöyle biraz yakından bakın. Şimdi bundan sonra arkadaşlar hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Şimdi ikinci kez yine çiçek çalışmasını yapacağım. Şu son trabzanımı örerken yine renkli ipimin geçişini yapayım. Bakın ne yapıyorduk? Geliyorduk. Son trabzanı örerken bir kez beyaz ipimle örüyordum. Şimdi ikinci kez de renkli ipimle ördüğümde renk geçişini sağlamış oluyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığma ipimi doladım. Ve ilk trabzanımın tepesine batarak bir ikili trabzan çalıştım. Tıpkı şu aşağıda yaptığımız şeyi yaptık. Ardından araya bir zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanın içerisine 1. Sonra 2. Sonra 3. Bu arada başlangıç ipimi de örgümün içerisine yediriyorum. Sonra 4 ve sonra 5. 5 tane ikili trabzanımı çalıştım. Tığımı çıkardım. Geldim şu 5 trabzanın birincisinin içerisine girdim ve bu şekilde kaydırarak birleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Geldim. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanın içerisine 1. Aynı yuvaya 2. Aynı yuvaya 3. Aynı yuvaya 4 ve aynı yuvaya 5. Tekrar ipi çıkardım. İlk trabzanımın bakın yuvasına battım. İlmeğimi aldım. Arasından kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı şeyin tekrarı. Bir trabzan atladım. İkincisinin içerisine yine 5 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Robamız hep bu şekilde örülecek ve büyüyecek. Bu sırayı tamamladıktan sonra yine örgümüzün şu düz tarafından ipimizi bağlayacağız. Yeşil ipimizi. Ve şu sırada yapmış olduğumuz çalışmanın birebir aynısını yapacağız. O bittikten sonra yine
Kenarda 2 tane ikili trabzanım oluyor. İkili trabzandan sonra bu 3 zincirden oluşan boşluklara yine 3 tane ikili trabzan çalışacağız. Üst sırada da var olan her bir trabzanın üzerine trabzan çalışacağız. Ve robamız istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi örelim. İstediğimiz genişliğe ve uzunluğa sahip olduğunda artık yuvarlak roba çalışmamız bitecek ve yelek çalışmamıza devam edeceğiz. Arkadaşlar, robamdaki gül ve yaprak çalışmasını 3 kere yaparak artık robamı tamamladım. Bayağı büyük bir roba çalışması oldu. Ölçü olarak ölçtüğümde tam 14 santim uzunluğum var. Aynı şeylerin tekrarını 3 kez yaptım. Fakat şu son çalışmada, son yaprak çalışmasından sonra hep zincirlerimizin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorduk ya, bakın. 3 tane ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan. Bu son sırada bir tane üçlü, bir tane ikili, bir tane üçlü, bir tane ikili trabzan çalışması yaparak son sıramı tamamladım ve bakın robamız ne kadar düzgün oldu. Herhangi bir pot ya da çekme olmadı. Bunu sağlamak için bakın, ilk trabzandan sonra yanda bir trabzanımız daha var. 2 tane trabzandan sonra yaprakların aralarına önce 3 tane ikili trabzan, sonra 2, sonra 3, sonra 2, sonra 3. Bu şekilde çalıştım. Toplamda 222 tane trabzanım oldu. Bir sonraki sırada, şu görmüş olduğunuz sırada her bir trabzanımın üzerine bir trabzan çalıştım. 222 tane trabzanla beraber robamı bitirmiş oldum. Uzunluğumuz da 14 santim. Kocaman bir roba oldu arkadaşlar. Bakın şöyle katladığımızda kocaman bir roba oldu. Sanırım 2-3 yaşın, belki daha büyük, bitince netleşecek, giyebileceği büyüklükte bir yelek çalışması olacak. Şimdi robayı bitirdik. Alt bedeni öreceğiz. Alt bedeni örebilmemiz için ön beden, kol ve arka beden olarak bu var olan 222 trabzanı ayıracağız. Benim yaptığım gibi yapın. Ya bir işaretleyici ya da bir renkli iple beraber bedenleri ayırın. Ön beden için 29 tane trabzan ayırdım. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. Ardından kolum için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 tane trabzan koluma ayırdım. Arka beden içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 tane trabzan arka bedeni ayırdım. Yine aynı şekilde koluma ve 30 tane 29 trabzan olacak şekilde ikinci ön bedenim, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Evet, bu şekilde işaretleyici ile işaretledikten sonra artık yeleğimizin alt bedenini örmeye başlayabiliriz. Bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk trabzanımın tepesine battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Ardından tığıma ipimi doladım. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanımın üzerine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar tığıma ipimi doladım
ve aynı yuvaya batarak bir ikili trabzan daha çalıştım. V çalışması yaptık arkadaşlar. 2 tane trabzanı aynı noktaya yaptım. Araya da bir zincir çektim. Şayet zincirlerinizi çok sıkı çekiyorsanız siz araya 2 zincir çekebilirsiniz. Devam ediyorum. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki trabzanı atladım. Sonraki trabzanın içerisine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar tığıma ipimi doladım ve aynı yuvaya tekrar bir ikili trabzan. Bakın 1 ve 2 ve. Hep böyle yapacağız. 29 tane trabzanımızı bu şekilde öreceğiz. Tekrar gösteriyorum. Sıradakini atladım. Sıradaki trabzanın üzerine bir trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Sıradakini atladım. Sıradakinin üzerine bir ikili trabzan, araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yere kadar V çalışmamı yapıyorum. Evet, devam edelim. Evet, ve çalışmalarımı yaptım. En son geldim işaretleyicimin hemen öncesindeki trabzanımın üzerine bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalıştım. Ön bedenimiz bitti. Şimdi V'lerimizi sayalım. Şu ilk trabzandan sonra V'lere başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 14 tane V çalışması yaptık. Şimdi geliyoruz. Şurası kolumuz. Kolumuza hiçbir şey yapmıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Ve burada bakın işaretleyicimin iki trabzanın arasına işaretleyicimi taktım. Arka bedenin ilk trabzanının üzerine batıyorum. Ve bir ikili trabzan çalışıyorum. Araya bir zincir. Tekrar aynı trabzan yuvasına bir ikili trabzan. Arka bedendeki ilk V çalışmamı yaptım. Devam ediyorum. Sıradaki trabzanı atladım. Onun yanındakine bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Sıradakine atladım. Onun yanındakine bir ikili trabzan. Araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. 3 tane V'mizi çalıştık. Şimdi diğer kol ayrımının olduğu yere kadar V'lerimizi çalışalım. Evet, arka tarafta var olan trabzanlarımın her birine görmüş olduğunuz gibi bir trabzan arayla V çalışmamı yaptım. Şimdi sayalım bakalım arka bedende kaç V çalıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ön bedende 14, arka bedende 2 katı 28 tane V çalıştık. Şimdi tığımıza ipimizi doluyoruz. Yine ikinci kolumuz var. İkinci kolu atlıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz ön bedenimize. Hemen işaretleyicimizin orada ilk trabzanımızı yapıyoruz. Burada 29 trabzanımız vardı. Battım, ilk trabzanın üzerine bir ikili trabzan çalıştım. Araya bir zincir, sonra tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Ve çalışmamı yaptım. Sıradaki trabzana atladım. Yanındakine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Evet, burada da sıra sonuna kadar V çalışmalarımızı yapalım. 14 tane de burada V çalışmamız olacak. Evet, V çalışmalarımı bitirdim. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane V çalışması yaptım ve sıra sonunda 2 tane trabzanım var. Tığıma ipimi doladım. Bir trabzan atladım.
ikinci trabzanın tepesine batarak bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Alt beden kurulumunu da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çevirelim. Tekrar bakalım. Ne olmuş oldu? 14 14 önlerde 28 V çalışması. 28 de arka bedenimizde 28 28 56 tane V çalışmasıyla beraber bakın alt kısmı örmeye başladık. Bakın kol evimiz oldukça müsait. Hiç kol altında zincir çalışması yapmadık. Çünkü oldukça yeterli. Çok güzel oluyor. Şimdi ne yapacağız? Devamında hep V'lerin içerisine V çalışması yaparak istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde öreceğiz. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim, tığıma ipimi doladım. İlk trabzanımın tepesine battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Ardından bakın V çalışmam. V çalışmamın içerisine battım, bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. V'nin içinde V çalışıyoruz. Tekrar tığıma ipimi doladım. Sıradaki V'nin içerisine bir ikili trabzan, araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Evet arkadaşlar, bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde örelim. Arkadaşlar, alt bedenimi örerek ilerlettim. Kaç santim ördüm söyleyeyim, bu benim için yeterli bir uzunluk oldu. Tam kol altından itibaren şöyle bakın 16 santim uzunluğunda örgü ördüm. Kaç sıra ördüm hemen söyleyeyim. Şu roba ayrımından sonra V çalışmalarını 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tam 16 sıra boyunca ördüm. Yakadan itibaren şöyle bir ölçü alalım. Kaç santim olmuşuz? Şöyle yaka kenarından ölçtüğümde şu ana kadar 31 santim örgü ördük. Bayağı büyük bir yelek çalışması olacak. Şimdi tekrar çiçek ve yaprak çalışması yapacağız. En son geldim ve çalışmamı yaptım. Tığıma ipimi doladım. Sıra başındaki ilk trabzanın içerisine battım. 1. Şimdi renkli ipime geçiş yapacağım. Renkli ipimle ördüm. Trabzanımı tamamladım. 2. Şimdi bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Geldim ilk trabzanımın tepesine. Bir ikili trabzan çalıştım. Şimdi şu çalışmanın birebir aynısını yapacağız arkadaşlar. Ve yine V'lerimizin içerisine, örgümüzün bakın düz tarafındayız. V'lerimizin içerisine çiçeklerimizi yapacağız. Tığıma ipimi doladım. Geldim ilk V'min içerisine battım 1. Tekrar battım. Battım bir trabzan. Tekrar battım. 2 trabzan. Battım 3. Battım 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. Tığımı ipten çıkardım. İlk trabzanın tepesine battım ve birleştirdim. Araya 1 2 3. Eğer eliniz bolsa araya 2 zincir de çekebilirsiniz. Tığıma ipimi doladım. Geldim sıradaki V çalışmamın içerisine 1 aynı yuvaya 2 aynı yuvaya 3 ve aynı yuvaya 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. İlmekten tığımı çıkardım. İlk trabzanımın tepesinden battım. İlmeğimi içerisinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma ipimi dolandım. Sıradaki V çalışmamın içerisine 1 aynı yuvaya 2 aynı yuvaya 3 ve aynı yuvaya 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. Tığımı ilmekten çıkardım. İlk trabzanın tepesine battım.
ilmeğimi içerisinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Evet arkadaşlar, bütün V'lerimizin içerisine bu şekilde çiçeklerimizi çalışalım. Sonra yaprak kısmımızla devam edelim. Arkadaşlar bakın, bütün sırayı çiçek çalışmamla tamamladım. Son V çalışmamın içerisine son bir çiçek yapıyorum. 2 3 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. İlk trabzanımın içerisinden batarak çiçeğimi yaptım. 1 2 zincir çektim. Geldim sıra başında trabzan çalışmamın üzerine bir trabzan yaparak tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çektim. Şu ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Şimdi çiçek çalışmamızı yapacağız. Yaprak çalışmamızı yapacağız. Bunu da yeşil ipimizle yapacağız. Geliyorum sıra başına. Şu beyaz ipimi önce yukarıya kadar bir taşıyayım arkadaşlar. Siz de benim gibi yapın. Bunu böyle yukarıya taşımış oldum. Şimdi yeşil ipimle beraber ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincirle sabitledim. Sonra tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya batıp önce bir ikili trabzan çalıştım. Sonra hemen bu zincir yuvasına battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Geldim 2 tane çiçek çalışmamın arasına battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Sonra ikisini birlikte ördüm. Araya 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Sonra diğer iki çiçeğin arasındaki yuvaya battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Üçünü birlikte ördüm. Şu yukarıda yapmış olduğumuz çalışmanın birebir aynını yapıyoruz. Tekrar 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Bir yarım trabzan ördüm. Sonra yandaki yuvaya battım. Bir yarım trabzan ördüm. Üçünü birlikte örerek kapattım. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Bir yarım trabzan, yandaki yuvaya battım. Bir yarım trabzan, sonra hepsini birlikte örmüş oldum. Aynı, bakın bu çalışmanın aynısı. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışalım. Bir kez daha göstereyim. 2 zincir, aynı yuvaya bir yarım trabzan, yandaki yuvaya bir yarım trabzan, sonra üçünü birlikte örüp tekrar 2 zincir çekiyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Sırayı beraber tamamlayalım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve bir yarım trabzan çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Bir yarım trabzan daha çalışıp ikisini birlikte örüyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Bir yarım trabzan çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Geldim şuradaki ilk trabzanımın hemen oradaki yuvaya zincirin arasından şöyle battım. Bir yarım trabzan daha çalıştım. Sonra ilmekleri birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım. Yine trabzanımın tepesine batarak bir ikili trabzanla beraber sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Bu ipimi de kopardım. Bakın burada ipimi yeşil sıramı yaparken gizlemiş oldum. Fazlasını kestim. Şimdi bir üst sırada yeşil ipimi de yine burada gizleyeceğim ve keseceğim. Evet, geldik şimdi sıra başına. Tekrar örgümüzün düz tarafındayız. Beyaz ipimiz zaten buradaydı.
Şimdi beyaz ipimi şuradan da yürüteyim sıra başına. Evet, yürüttüm. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanımın tepesine battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Ardından tığıma ipimi doladım. Geldim hemen, bakın burada bir boşluk var. Hemen buradaki boşluğun içerisine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Sonra geldim, yandaki yuvaya battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Aşağıda yapmış olduğumuz V çalışmalarını buradaki yeşil yaprak olarak çalıştığımız yuvaların içerisine yapmaya tekrar başladık. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Tığıma ipimi doladım. Yuvaya battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Her bir yuvanın içerisine aynı şekilde V çalışmalarımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar çalışalım. Sıra sonunu yine birlikte tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bakın bir tane yuvam kaldı. Tığıma ipimi doladım. Yuvamın içerisine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan ördüm. Şu yeşil ipimi de trabzanımın arasına yedirmiş oldum. Fazla bir ipim vardı ya, onu. Sonra tığıma ipimi doladım. Geldim sıra sonunda bir tane ikili trabzanım var. Onun üzerine battım. Bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Artık aynı şeylerin tekrarını yapacağız yine. Örgümü çevirdim. Bakın yeşil ipimi burada yürüttüm. Bunu da fazlasını kesip temizleyelim. Tığıma ipimi doladım. İlk trabzanımın tepesine battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Sonra V yuvamın içerisine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Şu yukarıda yaptığımız çalışmanın aynısını yapıyoruz. Yandaki yuvaya battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Yandaki yuvaya bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Evet, bu şekilde ikinci sırayı ördük. 3 ya da 4 sıra arkadaşlar. Şöyle bakacağım. Ölçeceğim yeleğimi. Kocaman da bir yelek olmuş oldu. 3 ya da 4 sıra öreceğim. Örüp geleyim, kaç sıra olduğunu size söyleyeyim. Sonra zaten kenar çalışmaları yaparak yeleğimizi tamamlamış olacağız. Arkadaşlar tam 3 sıra ördüm. Yeterince uzunluğa ulaşmış oldum. Daha 4. sırayı örmeyeceğim. Şimdi bakın, en son V içinde bir V çalışması yaptım. Sonra tığıma ipimi doladım. Geldim sıra başındaki trabzanımın tepesine batarak bir ikili trabzan çalıştım ve bitirmiş oldum. Şimdi kenar kısımlarımıza sık iğne çalışması yapacağız. Zaten yeterince örnekli bir çalışma. Kenarda ekstra bir şey yapmayacağım. Geliyorum, şu trabzan arasını batıyorum. Bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Sonra geliyorum, bakın yandaki yuvaya iki tane sık iğne çalışıyorum. İlkine bir sık iğne, ikincisine 2 sık iğne. Sonra yandakine bir sık iğne. Sonra yandakine bir ve tekrar aynı yuvaya 2 tane sık iğne. Sonra bir tane. Sonra bir, tekrar aynı yuvaya 2. Böyle hafif toplamasını istiyorum. Ama bakın, eğer sizinki çok sık oluyorsa arkadaşlar, her iki trabzan yuvasının içerisine de
2 tane sık iğne yapın. Geliyorum yandakine 1. Sonra yandakine 1. Tekrar aynı yuvaya bir tane daha 2 sık iğne. Yandakine 1. Yanındakine 1. Tekrar bir tane daha 2 sık iğne. Bakın ne kadar düzgün oluyor. Aynı bu şekilde oluyorsa benim gibi devam edin. Ama sıkıyor ve topluyorsa 2'şer tane yap. Evet, en son 2 yapmıştım. Geldim yandakine 1. Sonra yandakine 1, 2. Tekrar yandakine 1. Yandakine 1, 2. Bu şekilde şu üst kısma kadar her bir trabzanın, zaten bu renkli kısımlarımızda da, çiçek ve yaprak kısımlarımızda da birer tane trabzan var. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde yapalım. Hatta şuraya kadar geleyim, burayı tekrar göstereyim. Şimdi en son 1 yapmıştım. Sonra 2, sonra 1 olacak şekilde oraya kadar sık iğnelerimi çalışıyorum. Evet. Şimdi çiçek kısmım ve yaprak kısmımın olduğu yere geldim. En son 1 yapmıştım. Bu yapraklı yuvama 2 tane yapıyorum. Bu arada bu başlangıç ipimi de buraya gizliyorum. 1 ve tekrar bir tane daha 2. Şu ipleri alttan alarak yapayım. Daha düzgün olsun. Battım. Bir. Tekrar aynı yuvaya battım 2. Sonra geldim çiçekli kısmın olduğu trabzan yuvama, buraya 1. Sonra sıradakine 1, 2. Sıradakine 1. Tekrar yapraklı kısımdayım. 1, 2. Çiçekli kısımda 1. Bir, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. En son üst sıraya geldim. Buraya 2 tane yapıyorum çünkü yakayı döneceğim. 2 tane de buraya yaptım ve tamamladım. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar düzgün oldu. Şimdi geliyorum. Yaka kısmındayız. İlk başlangıç yerimiz. Burada trabzanlarımız var. Her bir trabzanımın tepesine batarak bir sık iğne çalışıyorum. Her bir yuvaya batıyorum, bir sık iğne. Yakayı bu şekilde çalışıp bitirelim. Evet, yakayı da sık iğnelerle beraber çalıştım. Yine kenar kısmıma geldim. Aynı şeylerin tekrarını yapıyorum. Geldim. 1, 2 tane ilk trabzanımın içerisine, sonra yanındakine bir tane. Sonra 1, 2 tane yandakine, sonra bir tane yanındakine. 1, 2 tane, sonra yanındakine bir tane. 1, 2, yanındakine bir tane. Bu şekilde aşağıya kadar örelim. Etek ucunda yine birlikte devam edelim. Evet, bakın kenar çalışmamı bitirdim. Yine çok düzgün oldu. Ne topladı ne bir potluk oldu. Şimdi etek ucuna geldik. Etek ucunda da arkadaşlar bakın burada trabzanlarımız ve arada V çalışmamızın zinciri var. Trabzan aralarına bir tane
V çalışmamızın arasına bir tane. Eğer yine toplama yapıyorsa arkadaşlar şu araya 2 tane doldurabilirsiniz. Ama toplama yapmıyorsa, şöyle düzgün bir şekilde oluyorsa bir tane araya, bir tane diğer araya. Yani bir V'nin arasına, bir de 2 V'nin birleştiği yere. Bakın. Ne toplama var ne de bir potluk var. Şimdi bütün eteği bu şekilde tamamlayalım. Artık yeleğimiz bitmiş oluyor. Düğmelerini dikerek artık yeleğimizi tamamlamış olalım. Kameramı ayarlayayım. Etek kısmımı bitireyim. Düğmelerimi de dikeyim ve geleyim. Evet arkadaşlar, bakın etek kısmımı sık iğne çalışmalarıyla yaptım, tamamladım. En son V çalışmamın ortasına bir sık iğne yaptım. Ondan sonra geldim sıra başında ilk sık iğnemin kenarından kaydırarak birleştirdim. Bir zincirle sabitledim ve fazla olan ipimi kestim. Düğmelerimi de diktim. Harika bir çalışma oldu. Kalıbımız çok güzel arkadaşlar. Dümdüz aşağıya doğru ilerleyen kenarlarımız var. Normalde dikkat edin, tığ işi yeleklerde genelde özellikle roba yuvarlaksa kayma olur. Ön beden, bu ön kenarlar çok düzgün durmaz. Ama bizim kalıbımız çok güzel olduğu için bakın kağıt gibi durdu. Görüyor musunuz? Bak. Şimdi son olarak şu kenar, kol kenarına çalıştım. İsteyen arkadaşlar çalışsın. İstemeyenler hiç çalışmalarına bile gerek yok. Çünkü kenarımız oldukça güzel. Burada da bir sık iğne çalışması yaptım. Onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Eğer arzu edenler olursa onlar da yapsınlar. Bakın kol altımı açtım. Tam kol altımın orta kısmında şuradan batarak bir sık iğne ile ipimi sabitledim. Şu başlangıç ipimi de örgümün arasından yürüteceğim. Hemen yanda bir V çalışmam var. Bunun içerisine girdim, bir sık iğne yaptım. Sonra trabzan yuvam var. Onun içerisine girdim. Bir sık iğne de buraya yaptım. Sonra zaten trabzanlarımın üstleri var. Her birine batarak bir sık iğne çalışması yapıyorum. Bunu isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Çünkü kenarlarımız oldukça düzgün. Bakın başlangıç ipimi de yedirdim. Şimdi her bir trabzanın üzerine bir sık iğne çalışarak şu son trabzana kadar bir çalışalım. Nasıl bitirdiğimi tekrar göstereyim. Evet, trabzanlarımın her birinin üzerine bir sık iğne çalıştım. Bakın burada yine V çalışmamın trabzanı var. Bunun içerisine battım, bir sık iğne yaptım. Sonra başlangıç sık iğnemin üzerine battım, kaydırarak birleştirdim ve bir zincir çekerek sabitledim. İpimi biraz uzun bırakarak kestim ve örgümün iç tarafında ipimi yürütüyorum. Birkaç kez yürüttükten sonra şu fazla iplerimizi de kestik mi artık yeleğimiz bitmiş oldu. Bakın arkası bile ne kadar güzel bir yelek. Mutlaka kız çocuklarına örebileceğiniz, böyle tercih edebileceğiniz bir yelek modeli olmuş oldu. Mutlaka örün arkadaşlar. Şimdi kameramı ayarlayayım. Şöyle yeleğimizin bütününü bir görün. Çok da büyük bir çalışma olmuş oldu. Rahat 4-5 belki 6 yaş, çok emin değilim. Kocaman bir çalışma olmuş oldu.
Ölçülerimi de vereyim. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzel ve ne kadar büyük bir çalışma olmuş oldu. Şimdi ölçülerimi vereyim. Şu yaka kısmımın en üst kısmından aşağıya doğru ölçtüğümde tam 37 santim uzunluğunda, bakın, bir uzunluğum var. Enimiz oldukça müsait. İsterseniz şu V çalışmalarını 2-3 sıra daha uzatarak boyu daha da uzatabilirsiniz. En dar kısmımız olan kol altımızın genişliği 29 santim arkadaşlar. O da kol evi genişliğim, şöyle tuttuğumda tam 13,5 santim. Kol evinden aşağıya uzunluğumda, şöyle tuttuğumda tam 24 santim. Robamızın uzunluğu 14,5 santim oldu arkadaşlar. Evet, harika bir çalışma olmuş oldu. Ben çok beğendim. Mutlaka kız bebekleri için, kız çocukları için örmenizi tavsiye ederim. Şöyle bakın bir de. Arka kısmımız yine bakın ne kadar güzel. Harika bir yuvarlak roba çalışması oldu. Önüyle arkasıyla çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Ben çok keyif alarak ördüm ve anlattım. Umarım aynı keyifle örebilirsiniz arkadaşlar. Bir anlatımın daha sonuna geldim. Bu arada beyaz ipimden bir yumaktan fazla kullandım arkadaşlar. 1,5 yumak civarı. İpinize göre siz de yumaklarınızı 1,5-2 yumak arası ana renginizi mutlaka ayırmayı unutmayın. Çünkü tığ örgü olunca biraz ip yiyor. Evet, bir sonraki çalışmamda görüşmek üzere. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.